Merhaba arkadaşlar. Bugün Optimize Trend Tracker indikatörüne test yapacağız. Daha sonrasında EMA'da bir günlük filtreleme işlemi koyacağız. En sonunda konsolidasyon filtresi uygulayacağız. Bunları TradingView'de yapacağız. Herhangi bir kodlama kullanmayacağız. Bu örnekteki gibi raporlar elde edeceğiz. Hadi hemen başlayalım. TradingView'u açıyoruz. İlk önce backtest için Optalgo yazıyorum. Ve komiteye açık olan bu backtest aracını grafiğime ekledim. İkinci olarak da Optimized yazdığım anda zaten editörün seçimi olan Optimized Trend Tracker çıkıyor. Bunu da grafiğimize ekliyorum. Daha sonra kullanmamız için EMA'yı da grafiğimize ekleyelim. Bir de daha ileride kullanacağımız konsolidasyon filtresini grafiğimize ekleyeceğim. Bu Big Polygon'unkini kullanacağım. Onu da grafiğimize ekledim. Şimdi bunları kapatıyorum. Şu an sadece OTT ve backtest kullanacağım. Hemen bunu backtest yapmayı göstereyim. Burada sinyal oluşturma kısmına geliyoruz. Burada OTT'nin buy ve sell sinyali var. Buy kısmı bu label olarak verildiği için buradan label'ı seçiyorum. Eğer buy varsa diyorum long oluştursun. Aynı şekilde sell varsa da burada sell'i buluyorum. Sell de label olarak verilmiş. Label'ı seçiyoruz. Bundan short sinyali de oluşturabiliriz. Kapat sinyali de oluşturabiliriz. Şimdilik kapat sinyali oluşturacağım. OTT'nin sinyallerini seçtiğim anda aslında bir hesaplama sonucu geliyor direkt. Bu şekilde görüldüğü gibi buy label'ından sonra etiketinden sonra poza girerken sell label'ından sonra etiketinden sonra pozisyondan çıkıyor. Böyle hızlıca aslında test etmiş olduk. Farklı grafiklerde de inceleyebilirsiniz. Buna hemen bir EMA filtresini koyacağım. Şimdi şu şekilde yapacağım. Şu an 4 saatlik zaman dilimindeyiz. EMA'yı günlük zaman diliminden çekmek istiyorum. Bir gün 24 saat olduğu için arada 6 katlık bir fark var. Bu sebeple de bu uzunluk length değerini 6 ile çarpacağım. Yani buraya 54 yazacağım. Sanki bir günlük zaman diliminde 9 length'li EMA'yı kullanıyormuşuz gibi oluyor. Eşitlik olarak. Hatta görünürlüğünü de biraz değiştireyim. Style olarak sarı yapacağım. Biraz hatta kalınlaştırıp çizgili hale getirelim. Evet, görüldüğü gibi görsel olarak ekledik. Bir de Backtest Optalgo aracına ekleyelim. EMA filtremizi diyeceğim ki eğer mum kapanışı küçükse benim EMA'dan long sinyallerini engellesin diyeceğim. Yani eğer EMA'nın altındaysa mum fiyatı long'a girmesini engellemiş oluyoruz. Evet, sonuçlar direkt değişti. Burada raporumuzu da görüntüleyebiliriz. Bu şekilde hemen inceleyebiliyoruz. Sonuç zaten direkt değişti. Direkt bir trende göre filtrelediğimiz için sonuçlar iyileşmiş oldu. Şimdi bunun devamında da bir de konsolidasyon filtresini göstermek istiyorum. Bu EMA ve OTT'yi şimdilik kapatalım. Konsolidasyon filtresinin ne olduğunu burada inceleyelim. Mesela burada konsolidasyon alanları belirliyor otomatik olarak. Bu bölgelerde işlem yapmayı devre dışı bırakabiliyoruz. Mesela burada. Mesela başka grafiklerde de inceleyelim. Mesela Ethereum'a geçiş yapalım. Mesela Ethereum'da hoşlanmadığımız şu bölge var diyelim. Burada bir düşüş gerçekleşmiş. Buraya tıkladığımız zaman bize aslında TradingView diyor ki bu bölge diyor. Mesela bu bölgede de cidden bir konsolidasyon olduğunu görüyoruz. Bu konsolidasyon range olarak da tespit edilmiş. Şimdi ben bu bölgeyi direkt devre dışı bırakacağım. Hemen ayarlardan gelelim. Bu bölge bize ne olarak verilmiş onu da göstereyim. Bu bölgeyi eleyince sonuçların iyileşmesini umuyorum. Her zaman iyileşmeyebilir. Ama eğer mantıklı ilerlersek iyileşeceğini düşünüyorum. Burada Plut'un da paylaşmış. Konsolidasyon alanı yokken sinyal yok. Konsolidasyon varken burada pilotlar oluşuyor. Bu sebeple buradan geliyorum. Gene label'ı seçebilirim. Buradan hemen bulalım. OTT değil. Evet, konsolidasyon range pilotu diye paylaşılmış. Bunu label olarak seçebiliriz. Eğer bu varsa diyorum ki
long sinyallerine izin verme. Yani şu an konsolidasyon alanlarında long sinyali açmasını istemediğim için engelli tuşuna bastım. Evet, bayağı bir işlem sayısı aslında azaldı. Cidden bu konsolidasyon olarak belirlediği alanlarda işleme girmiyor. Bu şekilde biraz daha nokta atışı işlemler yapmaya çalışıyor. Aslında daha iyi anlamanız için aç kapat olarak da göstereyim. Mesela bunu ben kapattım. Şimdi burada mesela sinyaller ve işlemlerin geri gelmesini bekliyoruz. Evet, görüldüğü gibi konsolidasyon alanlarında işlemler gözüküyor. Bunu aktifleştirdiğimde buralar mesela tekrar gittiğini görebiliriz. Evet. Şimdi sonucu nasıl etkilediğini değerlendirelim. En azından Ethereum için nasıl değiştirdiğini değerlendireceksek konsolidasyon filtresi açıkken 5x'e %24'lük bir drawdown gözüküyor. Bunu kaldırdığımızda 8x'e yani %708x oluyor. %40 drawdown gözüküyor. Burada drawdown neredeyse böyle yarısına, tam yarısı değil de bayağı bir düşüyor. Drawdown düşmesi bizim için çok önemli. Onu da şu şekilde karşılaştırmanızı önerebilirim. Şimdi şöyle yapacağım. Burada bu rakamları aklımızda tutalım. 8x'e %40'lık bir drawdown var. Konsolidasyon filtresini açıyorum. Şimdi drawdown'umuz düştü. Şimdi ben leverage'i 2 katına çıkartacağım. Drawdown seviyesini eşitlemek için aşağı yukarı. Leverage'i 2 katına çıkarttığımda gördüğünüz gibi drawdown birazcık aştı ama profit'in daha yüksek olduğunu görüyoruz. Hani 8x'e kıyasla şu an 12-13x'lik bir getiriye ulaştı. Hani aslında stratejilerin profitini değerlendirirken drawdown'la birlikte incelemeniz daha sağlıklı olur sizin için. Böyle ufak ufak kıyas yapmada, fikir vermede yardımcı olabilir. Ama derseniz hani bu drawdown zaten düşük, hani bu şekilde grafik daha iyi gözüküyor. Bu şekilde vesaire de kullanabilir. Buradan bu arada konsolidasyon range'in ayarlarını da değiştirebilirsiniz. Hani bu volatiliteye göre çizdiği için hani asetlere göre değişebiliyor özellikleri, davranışı. Burada balanssız ayarlarını değiştirmeyi isteyen oluyor. Buradan başlangıç kapitalinizi de değiştirebilirsiniz. Mesela $1000 yazarsak belki sizin için biraz daha anlaşılabilir P&L'ler yazabilir. Evet, bu kısımda anlatacağım şey aslında bu kadardı. 3 yani 2 tane filtre eklemiş olduk. Bunu robota dönüştürmek istersek de burada direkt zaten webhook alarm kısmı var. Burayı aktifleştiriyoruz. Burada bir strateji anahtarı girmemiz gerekiyor. Bu da bizim Optalgon'un web sitesinde mevcut. Hemen orayı da açalım. Burada ücretsiz bir hesap oluşturup giriş yapabiliyorsunuz. Şu an zaten ücretsiz bir hesaba giriş yapacağım. Ben zaten daha önceden giriş yapmıştım. Hatta bot da oluşturmuştum. Hemen botlarım kısmına gelelim. Evet, mesela bir tane demo botu oluşturmuşum. Hatta burada sinyal geçmişte görebiliyoruz. Doğrulama alarmları gelmiş. Mesela long sinyali gelmiş bugün sabah. Bu demo modu için bu şekilde mesela demo olarak mesela bir stratejiyi, testi bu şekilde görebiliyoruz. Hemen ikinci robotu oluşturayım. Otomatik oluştur diyeceğim. Evet, otomatik geldi. Zaten burada direkt strateji anahtarı kısmı geldi. Bunu kopyalıyorum. Trading ve döndüm. Buradaki strateji key kısmına yapıştırıyorum. Şu an aslında TradingView tarafı hangi stratejiye sinyal göndereceğini biliyor. Alarm oluşturacağım. Alarm kısmında da bu webhook URL'i yani alarmı nereye göndereceğini seçmemiz gerekiyor. Aynı şekilde buradan kopyalayabiliriz. Zaten bir kere yapıştırınca kalıyor. Daha sonrasında alarmı oluştur diyeceğim. Burada alarma isim de verebilirsiniz. Mesela bu deneme yazalım. Create dedim. Burada alarmlarım kısmında alarmın oluşmasını bekleyeceğim. Evet, mesela burada aktive ediliyor dedi. Aktive edildi şu an. Aktive edildiği anda hemen bir sinyal gönderdi. Validasyon için. Validasyon sinyali ulaştı. Ve otomatik olarak mesela Ethereum'da olduğumuzu, Futures'ta olduğumuzu, demo vesaire şeklinde hemen ayarlarını ayarladı. Burada sinyalin detayları da gözüküyor. Geri gelelim. Evet. Buradan istersek düzenleden daha sonrasında canlıya da alabiliyoruz. Eğer testte mantıklı olduğunu düşünüyorsak, gir çıkların TradingView ile benzer olduğunu düşünüyorsak canlıya da alabiliyoruz. Evet, aslında şu an otomasyon işlemini de tamamlamış olduk. Evet,
Anlatacaklarım bu kadardı. Benimle için teşekkürler. Mutlaka sorularınızı sorun, yorum yapın. Sorularınızı bekliyorum. Ayrıca bu Optalgon içindeki destek support kısmından da sorularınızı sorabilirsiniz. Evet. Benim için teşekkürler. Görüşmek üzere.